personal branding'le beraber işini birleştirip o content'te kalabilmek. Çünkü müşterilere o direkt ulaşıp ölçeklendirme, scale edebilme bacağı var ya o content'teki. Bütün satış aslında onun bacağına geliyor. Aynen. Şimdi en baştan başlayalım istiyorum aslında ben maceraya. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle bütün kat değil mi? Sizin? Aynen bütün kat bizim. Okey. Şimdi bir girişle başlayalım önce. Ben Twitter'da dediğim gibi sizi duymuştum. Zaten görmüştüm. En son bir 26 milyon dolarlık herhalde bir yatırım turu vardı. Hockey Stack'teyiz arkadaşlar bugün. İnanılmaz bir kardeşimiz, Türk girişimci. 17 yaşında başladığı yolculukta artık işte buralara kadar gelmiş. Şimdi bir ofis turuyla beraber başlayacağız. Kendisini tanıyacağız. Daha sonrasında yolculuğundan biraz daha bahsedeceğiz. Ve bir podcast yapacağız. Aynen. Sen bir başla istiyorsan. Hoş geldin. Burası 210 King Street, San Francisco ofisimiz. Şu karşıdaki bu arada stadyumu değil mi? O ünlü olan stadyum. Baseball stadı. Aynen. Oracle Park. Oracle Park aynen. Giants'ın stadı. Burada ben sana oda gezdireyim. Aha. Burası böyle all hands tarzı toplantılarımızı yaptığımız, işte her pazartesi bütün takımla beraber oturduğumuz bir yer. Küçük toplantıları da burada yapıyoruz. İşte televizyondan sunumum. Şu an bu ofiste yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Engineering, marketing, customer success, sales vesaire. Ana kişiler burada. Bir de 10-20 tane de remote insanlar var. Onlar biraz daha support vesaire kısımlarında. Süper. Öyle, burası o odamız. Ya 60-70 kişilik bir operasyonsunuz. Aynen. Remote'larla beraber. Aynen. Burası böyle işte mutfak tarzı, nasıl diyeyim, cowork yaptığımız yerler. İşte engineer'ler falan buralarda oturuyor. Manzara çok iyi ya. Aynen. Direkt köşeye almışsın, çok iyi evet. manzara. Orada işte birazcık şeyler kapalı. Çok güneş geldiği için kapalı da. Orada işte Oracle Park var. Oracle Park baseball stadı. San Francisco'nun Giants takımının. Burada işte engineer çalışıyor. Yemeklerimizi falan burada yiyoruz. Öğlen yemeğini herkes beraber yiyor. İşte orada Basketbol falan var. sahası yapmışsınız küçük. Küçük bir basketbol şeyimiz var. Ne denir? Basketbol şeyimiz var. Burada işte takılıyoruz. Akşamları her perşembe günü hep hour'umuz oluyor burada. Bütün takım beraber yemek falan filan. Burada takılıyoruz. Çok iyi ya. Ama benim köpeğim var da köpeğim onu yedi Her biraz. köpek. Aynen. Devam edelim. Burada mutfağımız var. Çay, kahve vesaire. Onlar orada. O bayağı büyük ya. Burada işte öyle işte insanlar buralarda çalışıyor. Burada birkaç tane şeyimiz var. Cold boot vesaire tarzı şeyler. Onlar burada. Okey. Burası da ana ofis space'imiz, ana ofis alanımız. Yani insanların masaları, monitörleri vesaire burada. İşte sol tarafta konferans odalarımız var. Orada işte insan konferans yapıyor. 30 tane falan odamız var. Birisi geldiği zaman ya da işte call falan olduğu zaman onları oralarda yapıyoruz. Burası da bütün herkes oturduğu yer. Evet. Genelde yazılımcılar mı hep bu taraftakiler? İşte şu kısım yazılımcılar, bu kısım customer success, o taraf sales. Şuralarda küçük odalarımız var. En arkada işte şu an büyüme aşaması olduğu için biraz daha büyük bir ofis aldık. Marketing? Marketing de bu tarafta. Ha, sales marketing. Aynen, sales, marketing, support, engineering gibi ayırdık. Okay. Closing'leri sen yapıyorsun yani. Yani sales takımımız var da onlarla beraber özellikle önemli deal'lara ben de giriyorum. Okey, süper. Burası da böyle. 2 tane daha yer var. Onları da göstereyim. Buralarda işte biz çok fazla cold call yapıyoruz. İnsanlar arayıp satış buklama. Onlar buralarda. Küçük odalarda onlar yapıyor. Şeyleri normal Calendly'den adamları alıyorsunuz. Daha sonra sales call'a giriyorsunuz. Direkt cold call'dan satış yapmaya çalışmıyorlar değil mi? Cold call'dan meeting bookluyorlar. Okey. Onlar da account executive. Onlar da call'lar alıyorlar, bookluyorlar, close'luyorlar. Burası da işte büyük takım toplantıları için veya işte board toplandığı zaman vesaire yatırımcılarımız olduğu için de board meetingleri falan burada yapıyoruz. Genelde ben burayı meeting odası olarak kullanıyorum. Orada işte küçük whiteboardlar var. If you can also record this, yeah, that's gonna be cool. Süper. Burası da böyle bir oda.
Diğer ortaklar burada mı şu an? Bir tanesi burada. Bakayım. O toplantı herhalde de. Okeydir. Yani toplantı şu an ama podcast'ten sonra burada olur büyük ihtimalle. Olur abi. Ne yapalım? Başlayalım bence. Demedim. Buradan direkt podcast'e mi gireceğiz? Bence direkt öyle yapalım. Okay. Çalışanlar nereli? Biz, Böyle diversity... Aynen biz 3 tane ortak Türk'üz. Onun dışında işte Amerikalı var, Hintli var, Rus var, Kazakistan var bir tane. Ama genel %90'ı falan Amerika'da doğma büyüme ama yani sen farklı Amerika yani. biliyorsun zaten. Aynen. Babası annesi farklı bir yerli ama Amerikalı. Burası da yeni yaptığımız podcast odası. Çok iyi ya burası. Çok iyi oldu. Yani Hakisler genelde content'te büyüyen bir şirket. Evet. Bütün content'i burada yapıyoruz. Duvarlarda da işte bu odayı birazcık daha böyle işte whiteboarding çalışmak için kullanıyorduk. Ben de şu telefondan bir story çekeyim şununla. Şu an buradayken kameraman arkadaşımızı da alalım. I'm doing Inception for you. Okay. Şöyle bir tipim falan da var ne güzel değil. Sen yakışıklı duruyorsun baksana biz dağıldık biraz. Okay. Burası böyle işte content yaptığımız bir oda. Böyle bir... Bunlar biraz contentle mi alakalı? Bunlar işte projesel mi daha çok? Bu podcast stüdyosu olmadan önce burası tamamen işte yazıp silebildiğin bir whiteboard, büyük bir whiteboard. Buraya böyle işte ne bileyim ben seninle bir şey üzerine çalışmak istiyorum. Çok büyük bir whiteboard'a ihtiyacımız var. Genelde whiteboardlar böyle küçük oluyor. Bunu kullanmak yerine böyle bütün şeye çizmek için kullanıyorduk. Sonra silecektim hepsini de sonra güzel bir background oluşturduğunu fark ettim. Senin yani ilginç yani. Çok iyi duruyor. Ondan dolayı tuttuk. Burada işte hem podcast'ımız biraz sonra da buraya kullanacağız zaten. Hem de ben Zoom call'larımı falan da buradan yapıyorum. Önemli call'lar için. Onları da kaydedip paylaşıyor musun? Podcast'ları? Yok Zoom call'ları falan da. Yok. Onlar yok. Öncelikle bir ofis turunu yaptık. Hockey Stack. Efsane bir görüntü bu arada burada. Burayı ne zaman başlattın bu arada? Bu podcast stüdyosu mu? Hı hı. Bu 2 hafta önce bitti. Bir ay falan sürdü. Business'taki bence zaten en şu an kritik konu personal branding'le beraber işini birleştirip o content'te kalabilmek. Çünkü müşterilere o direkt ulaşıp ölçeklendirme, scale edebilme bacağı var ya o content'teki. Bütün satış aslında onun bacağına geliyor. Aynen. Şimdi en baştan başlayalım istiyorum aslında ben maceraya. Şimdi ilk nerede doğdun, neler oldu falan biraz kendinden bahset istiyorum. Ondan sonra biraz daha böyle küçük şeylere, business derinliğine doğru akalım. Yapalım abi. İstediğin her şeyi sorabilirsin dediğim gibi. Emir attı. Doğmadan başlıyorsan Konya'da doğdum. 2 aylıkken falan İstanbul'a taşınmışım ailemle. Normal orta sınıf iki tane öğretmenin çocuğuyum, tek çocuğum. Wow. Ondan sonra İstanbul Erkek'e girdim liseye. İstanbul Erkek'ten sonra Amerika'ya geldim okul için. 3-4 ay boyunca kaldım. Lise döneminde mi? Ha, üniversiteden Üniversite bahsediyorsun. aynen. Okey, ilk bir lisede kalalım. Şimdi sizin maceranız aslında o zamandan başlıyor. Arkadaşlarınla o tanışma hikayen oradan falan biraz bahsedersen. Yani nasıl bu yolculuğa başladınız? Aynen. İşte İstanbul Erkek'teydim ben. İstanbul Erkek'te bir Alman okulu. 2 tane arkadaşım Buğra'yla Arda şu anki ortaklarım. Onlar Robert'lerdi. Benim her zaman böyle bir garip bir isteğim vardı. Bence yani bunu tabii beraber gireriz psikoloji tarafına da ben şu an çok sonradan Yani anladım. startup kurayım. Aynen çok sonradan anladım. Şu an düşündüğüm şekli belki büyük ihtimalle değişecek şu an düşünmeyecektim. Bence bir mental hastalık yani mesela nasıl diyelim ADHD bir mental hastalık, depresyon mental hastalık. Bence bu da bir mental hastalık. Çok küçükten beri böyle bir şeyim vardı. Hani ne olacağını bilmiyordum. Tek startup kurayım demiyordum ama diyordum ki yani birisi mesela bana doktor olacağım deyince hep düşünüyorum. Yani ben doktor olsam hoşuma gitmez ya da biri bana bir şey söylesin istemiyordum genelde. Böyle önce cringe oluyor ama gel anladın sen. Yo hastalığını işte şey olarak kullanıyorsun yani. Zaten Aynen. baktığında dünyanın en başarılı insanları hep bir problem. Aynen. Öyle işte sonra liseye girdiğim zaman hazırlık okudum 5 yıl İstanbul Erkek 5 yıl, Robert'te 5 yıl. Sonra hazırlıktan sonra böyle işte bir şey arayışına girdim. Hani İstanbul Erkek biraz daha böyle Almanya'ya yetişeceğim. Almanya'nın da mindset'i biraz daha hani engineer yetişeceğim, mühendis yetişeceğim gibi bir şey. Böyle oraya çok şey yapamadım, uyum sağlayamadım. Sonra 9. sınıfta falan araştırdım hani ne yapabilirim şu an. Ben okulda çok kulüp falan onlar hoşuma gitmiyordu. Dedim okul dışında benim gibi insanları nasıl bulabilirim?
O zaman bir tane böyle bir topluluk buldum. Liseli Ol Yeter'di adı. Şu an yok. O da bizim okulla Robert'in arasında 2 kişinin kurduğu okul dışında bir faaliyet. Orada işte Entrepreneurship. aynen girişimci komünitesi gibi o liseler arası. İşte oraya girdim. Şans eseri ortam Buğra'yla tanıştım. O 15 yaşında, ben 16 yaşındaydım. O 7 yaşından beri çok iyi bir engineer, yazılımcı. 7 yaşında kendi kendine öğrenmiş. Benim öyle bir şeyim yoktu. İşte oraya girdim. Sonra da işte ya böyle yazım öğrenebiliyorsun ya işte satış falan İlk öğrenebiliyorsun. CTO'nu bulduğun zaman aslında herhalde. Aynen. Ya yazım öğrenebiliyorsun ya böyle satış falan öğrenebiliyorsun. Bir de product management vardı sanırım. İşte ben yazım öğreneyim de girdim. Buğra bana yazım öğretiyordu. Sonra böyle 1-2 hafta sonra dedi ki herhalde yani sen yapamayacaksın gibi. Hani böyle olmuyor gibi bir şey Hı hı. söyledi. Ne yapalım, o dedi ki ben build edeyim sen sat gibi bir şey getirdi. Tamam, çok iyi. Yani o zaman işte öyle başladı. Sonra biz böyle çok fazla şey yaptık. 2 sene boyunca falan sürekli uğraşıyorduk. Biz bütün hafta sonlarımız, bütün okuldan sonra Marmara'ya binip Levent'te şey vardı. Collective House. O da böyle WeWork'ün Türkiye versiyonu. Oraya gidiyorduk. İşte orada milletle konuşuyorduk. Build ediyorduk bir şeyler. Kaç yaşındasınız bunları yaparken? Ben 16'yım, 15. Evet. Sonra işte 16 ile 19 arasında bütün hayatımızı biz o Collective House'ta geçirmeye başladık. Sonra O sırada okul var ama yani gidiliyor. okul var. Ama okulla alakalı çok bir hikaye yok. Hep okuldan nasıl çıkarız ve Collective House'ta nasıl buluşuruz üzerine. Aynen ona benzer bir şey. Okul akıyor orada. Sonra işte biz bir sürü şey yaptık. İşte sosyal medya uygulaması yaptık, patladı. Çok böyle bir 500 TL falan kazandık. Yani o zaman çok büyüktü. Kaç tane başarısızlık hikayeniz var bu yolculukta? Yani On- başarıdan 11 ziyade başarısızlık hikayeleri zaten sizi buraya getiren şey. 11 tane falan var. 11 tane fail'ınız var startup yolculuğunda. Ama genelde para yatırmadan yaptığınız, zamanınızı yatırdığınız şeyler. Aynen. Birinde scale edememeyi öğrendiniz, birinde marketingi, birinde sales'ı, birinde hepsinde Aynen. bir öğretiyle beraber çıktınız. Aynen öyle. Hakistack de aslında 3 kere falan fail'ladı önce. Okey. Sonradan Siz başarılı oldu. Türkiye'deyken. Türkiye'deyken, Amerika'dayken de bir kere fail'ladı. Okey. Biz sürekli devam ettik. Üçüncü arkadaşınız ne zaman size dahil oldu? O da Arda. Arda da Robert de Buray'la beraber müzik yapıyorlardı. Hı hı. O da çok iyi bir engineer. Hı hı. Biz tanıştığımız zaman böyle 1-2 yıldır falan yazım yapıyordu. Çünkü Hı hı. yani çok akıllı bir insan. Onunla da işte biz 2020'nin sonunda tam Covid vurduğu zaman işte bu fikir Hokistack'in ilk versiyonu çıktı bir Hı hı. fikir olarak. Burak'ın aklına geldi. O işte Fail'in ilk bizi soydu Hokistack'e Yine başladığımız zaman. konsept aynıydı. O birazcık daha farklıydı. Marketing Analytics yerine Product Analytics'ti. Product tarafında yapıyorduk. Ondan sonra işte onu dedi. Ben dedim yani nasıl yaparız falan. O dedi ki ben tek başıma bunu yapamam. İşte Arda diye bir çocuk var bizim lisede. Hı hı. O da çok iyi bir mühendis. Onu getireyim ben. Hani tanışalım. Tamam. O sırada Türkiye'desiniz. Türkiye'deyiz. Amerika macerası ne zaman tam olarak başlıyor? Hani ondan sonra onu biz bir yıl boyunca falan yaptık. Türkiye'de yaptık. Sonra orada korona zamanı. Bir dakika, o sırada aynı zamanda Amerika'dan müşteri almaya başladığınız dönem. Aynen. İlk başta o ilk product 500 tane falan müşterisi oldu ama herkes $5 falan ödüyordu ayda. Tamam. O sırada peki yani kolla mı ulaşıyorsunuz? Sosyal medyadan mı Amerikalılara ulaşıyorsunuz? Bu vizyon bir de nereden geliyor? Yani hani Amerikalılara direkt satalım. Bu çünkü bak ciddi bir hikaye. 16-17 yaşındaki şeyden bahsediyoruz. Ben oradaki şeyi bir soruyorum. Şimdi şöyle oldu. Biz Türkiye'de Collective House özellikle ben kapı kapı herkese dolaştım. Dedim böyle bir şey var. Kimse takmadı. Yani değişik farklı sebepler oluyor. Çok böyle hani niye takmalar gibi bir şey. Yani çok düşünmüyorum şu an. Ama genel olarak kimse bir şey zaman vermek istemedi. Sonra öyle olunca düşündüm herhalde yani burada yapamayacaksam global bir şeyini bulmam lazım. Sen fikrine güveniyorsun ve inkübasyon merkezinde insanlar sana olmayacağını anlatmasına rağmen siz devam ediyorsunuz. Yani devam ediyoruz. Sonra işte bir tane AppSumo diye bir şey vardı. Marketplace vardı. Orada işte yaptığın şey aylık hizmet vermek yerine lifetime bir abonelik satıyorsun. Mesela $5 vermek yerine $1000 veriyorlar. Bütün hayatları boyunca kullanıyorlar. O genel olarak böyle early stage yeni başlayan şirketin yaptığı bir şey. Ben oraya böyle bir çok zor, o zaman çok zor kabul ediyorlardı. Şu an biraz daha kolaylaşmış. Oraya böyle bir application gönderdim. Bir de yaşımız tutmaları için fake bir isimle gönderdim. Okay. Sonra oradan böyle nasıl olmamız şekilde kabul geldi. Sonra biz oraya çıktık. Oradan bayağı bir müşteri aldık. O işte ilk versiyon. $1000 hikayeden. Aynen. Oradan çok fazla satış yaptık. Onunla alakalı da o zaman YouTube'a video çekmiştik birkaç tane. İşte 3,5-4 ayda falan $300,000 satış yaptık. Hadi ya. Aynen. Bu da Amerika'ya taşınmadığınız Türkiye'deyken. Türkiye'deki halinizde. Onu öyle yaptık. Ondan sonra Bu sırada hala yani
desteklemiyor mu o çevredeki insanlar? Hala bir yatırım fırsatı olarak bunu görmüyorlar mı? Sonra ben onu bir Twitter'a attım. Hı hı. Sonra viral oldu. Hı hı. Sonra işte o YouTube'daki ilk videolar işte ararsan işte Okistek falan diye onlar çıkıyor. Onlar işte yazmaya başladı hani bir interview yapalım, podcast yapalım vesaire diye. Ondan sonra onu yaptık. Ama yine böyle bir müşteri çok çıkmadı. Okay. Ama şöyle bir şey oldu. Biz hala Türkiye'deyiz. Sonrasında ilk yatırımcımız olan insan o tweet sayesinde bize bir e-mail attı. Amerikalı Özge. mı? Yok. Türk. Özge abi. QNB'de şu an. QNB'de yatırımcı. Hı hı. Sonra Özge abiyle biz tanıştık. O zaman bize o aslında böyle bir globalin kapısını o açtı. Hani bize o çünkü işte başka bahisiye giren şirketleri de Türk şirketlerini de gördü daha önce. Onlara yatırım yapmışlığı da var. Biz onunla tanıştık. O işte bizim hatta birkaç kere evimize geldi vesaire işte konuşuyoruz falan filan. O bize biraz daha böyle bizim o zaman hedefimiz acaba yılda $100,000 kazanabilir miyiz? Bunu bir repeatable şeye yani Hı hı. devam eden bir işe çevirmemiz gibiydi. O bize böyle hani Bir anda $1 milyon nasıl yani yapılacağını vizyonunu kattı. yani $100,000 niye düşünüyorsunuz? Hani siz aylık $1 milyon kazanabilen bir şirket olabilirsiniz. Sizde o şey var. Niye öyle küçük düşünüyorsunuz gibi bir şey sürekli kafamıza vura vura anlattı. Sonrasında bu iş böyle olmayacağını hani bu şu an olan aşamaya gelemeyeceğini biz fark ettik. Sonra onu pivot ettik. Okay. O pivotu tam ederken ben Amerika'ya gitmem gerekti okul için. Ağustos'un sonu bu. 2022'nin sonu Ağustos. 2022 Tamam. Ağustos. Sonra ben okula geldim. Hatta arada bir de gap year verdim. Ben işte ortaklarımdan bir yaş büyüğüm. Ben liseden mezun olmuştum. O bir yıl ben ara verdim çünkü onları bekledim. Gezdin mi? Yo İstanbul'daydım ama işte şey diye düşündüm. Hani ben şimdi gidersem Amerika'ya 8 saat zaman farkı olacak. Hı. O zaman bu iş Yönetemez. başlamadan bitecek. Hani yeni başlıyordu. Sonra bir yıl ara verdim. Sonra beraber işte Amerika'ya geldik. Üçümüz farklı üniversiteler, farklı şeyler. Ondan sonra Amerika'ya geldiğim zaman 5 tane aylık $200 falan ödeyen şu an Pakistan'ın olduğu product'ın ilk versiyonları diyelim. Ona böyle Tarih 2022. 2022'nin Sonu. sonu. Okay. 2022 sonu ilk versiyonuna bir kere daha pivot ettik ondan sonra o da çalışmadı. Şimdi şurada bir duralım. Buraya Duralım. kadar çok iyi akıyor. Şimdi bu zorlukların arasında bir kere öncelikle psikolojik savaşı soracağım. Yani lise öğrencisisiniz, herhangi bir bütçeniz yok, bir hasıl halindesiniz. Yani oluşturmaya çalıştığınız product gerçekten insanların anlamadığı bir product. Özellikle pazarda. Onlarla direniyorsunuz. Covid var. Ayrı kalabilme, arkadaşlık durumu, farklı state'ler falan. O sırada yani nasıl bir psikolojidesiniz ve hala nasıl bastırıyorsunuz? Yani neyin inancı bu? Şimdi bana böyle bir God's plan gibi geliyor bütün bu şu an hikayenin sonucu. Çünkü çok ciddi bir inanç var ortada ve bunun hani evet bu kadar inandığında bir şeye başaramama ihtimalin yok gibi bir yere giriyor. Oradaki psikolojiyi nasıl yönettiniz? Neler oldu? Tartışmalar oldu mu aranızda işte bilmem ne? Hı hı. Yani şöyle diyeyim bence o aşamalarda böyle biraz daha böyle şey gibiydi. Hani tam böyle bir başarının tadını almadığın için birazcık daha böyle hani biz 3 arkadaş olarak bundan keyif alıyoruz. Hı. Bir eee, çalışanımız yok. Bir ne bileyim insan kaynaklarına ihtiyacımız yok. Üçünüzsünüz Aynen. sadece. Herhangi bir böyle bir sıkıntımız yoktu. Yani açıkçası böyle gerçekten keyif alıyorduk. Beraber zaman geçirmek keyif alıyorduk. Tamamen yeni Oyun bir şey. oynamak Aynen gibiydi yani aynen. Ben oyun sizin oynamayı iş. çok seviyorum zaten. O zamanlar çok seviyorum. Şu anlar çok seviyorum. Gerçekten tam olarak aynı. Tam olarak böyle oyun oynuyoruz. Bir level atladık. Tamam başarısız Satış olduk. geldi bilmem ne Aynen. oldu falan. İkinci seviyeye geçtik. Birinci seviyeye geri düştük. İkinci seviyeye geri düştük. Şimdi 5'e çıktık. 5'ten 3'e düştük gibi. Böyle bir oyun gibi geliyordu. Sonra biz Amerika'ya geldik. Amerika gelince ben full burslu geldim. Okay. İşte Neredeydin, hangi okuldaydın? Williams College'daydım. Nerede? Williams, Massachusetts'te. Boston'a 2 saat falan uzakta. Oraya gittiğim zaman işte nasıl diyeyim böyle işte ben full burs'a geldim. Full burs'a gelince de böyle bir işte belli bir GPA yapman lazım. Hmm. Benim 3'tü. Ben de Connecticut okumuştum. Hı hı. 3'ün altında eliyorlardı. Yani şu an Kesiyorlardı. eliyorlar. Ondan sonra biz oraya gidince işte birazcık böyle çalışmayı durduk çünkü bir işte öğrenci vizesine çalışılmıyor. İki çok fazla iş yani okul çok fazla iş Okay. oluyor okulda. Ondan sonra işte 2-3 ay geçince biz ne kadar çalışmasak da o müşteriler hem ürünü kullanıyordu hem işte başka daha ilgilenen insan oluyordu. Sonra 2 ay falan geçtiği zaman biz işte Özge abi aradık. O hala Türkiye'de. Yani şu Hı anda hala hı. Türkiye'de arası bizi ziyaret ediyor ama işte Özge abi aradık. Dedik yani böyle
Biz bunu Ne kadar bir araştırdık. yatırım aldınız ilk, yani soruyorum O ama. zaman yatırım yoktu. İşte biz Özge abiye dedik ki Özge abi işte böyle biz herhalde okuyamayacağız. Yani okumak istemiyoruz çok fazla. Hani Hı hı. bizim böyle bir şey yapamazsak da hani hem bir şey bilmiyoruz hem network'ümüz yok herhangi Amerika'da. Hı hı. Ona rağmen bu insanlar istiyor bizim yaptığımız şeyi. Şu an çalışamıyoruz ama bir şey var burada. Hı Biz hı. araştırdık böyle bir işte ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum ama herhalde 250 bin dolar üstünde bir yatırım aldığın zaman Hı hı. Amerika'da işte farklı vizelere Tamam. başvurabiliyorsun. Amerika'ya O giriyor, kalabiliyorsun. Aynen. H1'lar giriyor falan filan. O da dedi ki tamam dedi. Bize bir yatırım yaptı. O Tamam. pre-seed yatırımı 400 bin dolar. Tamam. Ondan sonra biz okuldan drop atlayıp okulu bırakıp San Francisco'ya yerleştik. San Francisco yatırımla beraber Hı gerçekleşiyor ve siz San Francisco'ya ilk taşınma tarihiniz 2003 başı mı? 2023'ün başı evet. Okay. Öyle oldu. San Francisco'ya geldik. 3 kişi. Y Combinator başladı. Oraya gelmeden önce San Francisco'ya geldiğimiz zaman bizim sadece böyle 5 tane falan müşterimiz var. 400 bin dolar var yatırım. Hiç kimseyi tanımıyoruz San Francisco'da. Amerika'da tanıdığımız insanlar 3-4 kişi Kaç okulda. yaşındasınız o sırada? Bu arada sen 21'sin, arkadaşların Ben 20'yim. 17 mi? Ben 20'yim, onlar 19. 20-19, okey. 20-19, hatta böyle maaş almıyoruz. Çünkü öğrencilerde maaş alınmıyor. Üçünüz ama artık aynı evdesiniz en azından. Aynı evde kalıyoruz. Maaşımız falan yok. Hatta böyle Hustle. hani market alışverişine falan işte gidince ilk başlarda çok ben babamı falan aradı. Baba dedim hani yemek Kazıdık alacağım. tırnaklarla. Aynen. Arka önümüzü eklerim. Hatta benim okuldan bir şeyim vardı. İşte okulu full burs olduğum için 3 ayda bir 2.000 dolar atıyorlardı. Ben onu tutmuştum. İşte ilk böyle 1-2 ay onunla işte Okullardan ayrıldınız mı peki o sırada? okulu bıraktık aynen. Bıraktınız okulları. Hı hı. Okey. Onunla işte market alışveriş falan yapıyoruz derken Büyük risk bu arada. çok, o zaman o da ilginç. Yani onun da psikolojisine gireriz. Bana hiç risk gibi gelmedi. Sonra böyle şeylerde... Ya çok inanıyorsunuz çünkü yaptığınız şeye ya. Ben mesela şu an düşünüyorum, hala inanılmaz böyle işte ne bileyim işleri olan insanların hala üniversite diploması falan bilmem ne peşinde koştuğu bir dünyada yaşıyoruz aslında baktığında. Yani vize konuları bilmem ne. Hani birçok konu var ya o sırada. Yani bilmiyorum, çok helal olsun. Aynen işte ondan sonra hatta ben anneme babamla bıraktıktan sonra söyledim. Onlar evet. Bıraktım sonra Onlar, söyledim. Yani bavulları falan onlar da topladım. onun stresini kaldıramaz. Bir de eğitimci aile var ya. Yani, Okul falan onlar için en önemli konu. aynen öyle. Ondan sonra işte San Francisco'ya geldik. Beraber yaşamaya başlıyoruz. Ufaktan böyle küçük maaşlar almaya başladık. Onun ilk defa böyle bir tadını aldım. Hani para kazandık. Çünkü önceki kazandığımız paranın tamamını bankada tutuyorduk. Ondan sonra işte ona başladık. Falan filan derken biz... O sırada sen müşterilerini falan cold call'larla mı yapıyorsun? İşte word of mouth mı gidiyor? Yani orada nasıl bir süreç var? Veya ads mi kullanıyorsunuz? Aynen. Şöyle bir şey oldu. Orada biz ilk başladığımız zamandan itibaren ben LinkedIn'e post atmaya başladım her gün. Okey. 2 kere post atıyorum her gün LinkedIn'e. Bir de işte LinkedIn Instagram'a çok benzer aslında. Herkes çok farklı gösteriyor ama farklı YouTube'da düşünüyor. gibi aslında bir yandan. YouTube ve Instagram'ın karması gibi. Post atınca onun şöyle bir algoritması var. Sen bir post atıyorsun. Ben senin postunu beğenince benim bütün takipçilerim senin postunu görüyor. Evet. Ondan sonra işte ben onu yapmaya başladıkça böyle işte... Bir de sature bir market değil. O inanılmaz bence. LinkedIn yani şu an hani herkesin kullandığı ama content üreten bir topluluk değil. Genelde insanların şeylerini paylaşıyor falan gibi. Sen orada çok ciddi bir personal brand'i inşa etmeye başladığın dönem aslında o. Aynen. Ben ilk başladığım zaman hiç satüre değildi. Şu an işte böyle 9 ay önce falan 1 milyar kullanıcı ulaştı. Bu mesela bizim sektörümüzde bir event'e gidersem insanlar tanışıp fotoğraf falan çektiriyor şu an. Okey. İşte o 2 yıl boyunca her gün post atmaktan sonra oldu. İlk 10 müşterimiz falan işte benim böyle manuel olarak beni takip eden herkesi yazıp işte 15 dakika görüşelim. Peki o sırada attığın contentler ürün tanıtımı mı yoksa testimonial'lar üzerinden mi ilerliyorsun? Ürün videoları yaptırıyorduk. Türkiye'de işte böyle designer falan insanlar var tanıdığımız. Onlara ürün videoları yaptırıyorduk. Birazcık da böyle işte hikayemizden bahsediyoruz. O sırada da müşteri diye. feedbacklerinden yazılımları geliştiriyorsunuz. Aynen. Böyle bir Ürün süreciniz var. Ürün tam yok ortada. Build edilen bir ürün var. Okey. Hala 2 yazılımcınız var. Sadece sizsiniz ekipte. Aynen. Buraylarda yazılım yapıyor. Ben satıyorum. Ben işte bütün gün herkese LinkedIn'e mesaj atıyorum. İşte 18 yaşındayız bilmem ne yapıyoruz. 15 dakika konuşalım falan diye. 200-300 kişiyle konuştuktan sonra 10 tanesi satın aldı. Okey. Ondan sonra oradan word of mouth'a dönüştü. Sonra biz... O sırada sattığınız ürünün fiyatını? Aylık 200 dolar falan. Okey, güzel. Ondan sonra biz Y Combinator'dan
Umur abiye e-mail attık. Onu da Özge abi bize yönlendirdi. Tamam. Türk biri var orada. Aynen Umur abi 20 yıldır falan San Francisco civarında yaşayan, herhalde 5-6 yıl önce şirketini Microsoft'a sattı. Büyük bir exit. Onu biz açıkçası tanımıyorduk. Yani dediğim gibi hiç kimse tanımıyor San Francisco'da. Özge abi onu görmüş, bize attı. Bunu cold email atın Umur abiye. Umur abi de Robert'ten mezun. İşte yani 25 yıl önce falan. İşte Burak işte biz Robert'ten mezun olduk. Yeni taşındık. Tanışabildiğimiz gibi bir cold email attı. Tamamen cold. Hiç kimse tanımıyoruz. O da sağ olsun Umur abi bize dedi yani tamam konuşalım. Sonra onlar konuştuktan sonra bizi Palo Alto'ya çağırdı. Palo Alto'da işte biliyorsun Stanford'un orası. Genelde VC'lerin, yatırımcıların falan yaşadığı bir yer. Biz oraya gittik, bir kahvaltı yaptık, anlattık. Aynı bu şekilde bir podcast havasında. Çok iyi. Yani dedi işte beyler siz ne yapıyorsunuz burada, niye buradasınız falan filan konuştuk. Üründen konuştuk. Dedik tam ben şey yapacağım, ben bir ilk Angel Investor'ınız ben olacağım. Bir şey yok, değerleme gibi bir kavram henüz yok orada. Tamam. Hani orada bir aramızda bir değerleme belirledik. Dedik tam ben ilk $1 milyon ben koyayım. Çok iyi. Biz böyle işte havalara uçtuk. Şimdi onun yatırımıyla beraber aslında yatırımdan ziyade network oluştu. Aynen. Kapılar açılmaya başladı. Aynen. Dönem o. Aynen. Ondan sonra işte Y Combinator belki bilmeyen vardır. İşte böyle dünyanın en ünlü en ünlü yatırımcılardan bir tanesi. Her ilk yatırım yapan, yani late stage yapmıyorlar genelde. İlk yatırım yapıyorlar. İşte Airbnb, Twitch, DoorDash, Instacart, Coinbase falan gibi dünyanın en büyük şirketleri, Y Combinator şirketleri. Zor alınan. %0.3 falan bir kabul oranı var. Sonra biz oraya lisedeyken 3 kere başvurduk. 3'üne ret aldık. Sonra biz işte bu olay olduktan sonra düşündük hani şimdi belki zamandır gibi. Başvurduk, kabul aldık. Sonra kabul aldıktan sonra çok ilginç. Gittik sorduk niye almadınız bizi 3 kere diye. Çünkü orada gözüküyor. Okay. Onlar dediler ki biz çünkü videolar şey diyorduk, liseyi bırakırız alırsanız diye. Onlar dediler ki çok ilginç, hiç böyle düşünmemiştim. Dediler ki biz öyle bir sorumluluk almak istemiyoruz. O yüzden üniversite gelmenizi bekledik dediler. Çok iyi. Öyle YC'ye girdikten sonra işte Y Combinator'a girdikten sonra bütün her şey başladı. YC'de 3 aylık bir süreç geçirdiniz. Aynen. Hem aslında bir şirketin nasıl scale edilebileceği, işte operasyonel faaliyetler, birçok şeyi aslında orada inşa ettiğiniz gibi. Ve inanılmaz bir network'in içi. Yani San Francisco'da benim zaten şu an gördüğüm inanılmaz bir para var. Yani inanılmaz bir para var. Her şey çok pahalı. Bütün aslında venture capital'ların bir şekilde belki %80'i 90'ı hani burada. Ve tam bir startup cenneti. Yani burada pozisyon alabilmek, burada adını duyurabilmek, Y Combinator'a girebilmek zaten imkansızlıkları oynadığınız bir oyun. Ondan sonra da artık her şeyin başladığı dönem. Y Combinator döneminde ayrıca yatırımlar gelmeye başladı mı? Y Combinator işte 3 ay yapıyorsun. 3 aydan sonra demo day dedikleri bir şey var. İşte bütün dünyanın en büyük yatırımcıları bir odaya geliyor. Orada sunum yapıyorsun. Sonra oradan sonra işte bunun bir sitesi var. Oradan bir butona basıyor yatırım almak istiyorum diye. Sonra onlarla konuşuyorsun. 2-3 haftalık böyle bir sprint yapıyorsun. Ondan sonra bir $3 milyon bir seed yatırım aldık. Tamam. Ondan bir yıl sonra da işte bu en son $20 milyon yatırım aldık. Şimdi o $3 milyon, $1 milyon bölümden biraz daha başlayalım. İlk yatırım geldiğindeki hamleniz marketing operasyonu muydu? Yeni yazılımcı almak mıydı? Orayı bir anlatırsan. Yani scale ettiğiniz büyüme stratejisinizi neye göre belirlediniz? Bu bir. İki, Umur abi veya işte ne bileyim diğer Özge abi burada size stratejik danışmanlık verdi mi? Hangi adımları takip etmeniz gerektiğiyle alakalı mentorluk yaptı mı? Onları sorayım birazdan. Aynen. Özge abi birazcık daha bizi böyle bir doğru insanla tanıştırma. İkincisi de vizyonumuzu açma. Üçüncüsü de daha çok psikolojik yardımcı oldu. Motivasyon. Güç, aynen. Hala da yani her gün mesaj atıyor. Çok her hafta arar. Sağ olsun. Buradan ona selamlar. Umur abi ilk defa böyle tanışıp gerçekten yani benim burada sürekli dediğim bir şey var. Şimdi Türkçesi tam olarak söyleyemeyeceğim ama what good looks like. Yani iyi ne demek gibi, bilmiyorum tam iyi çevirebildim de. Mesela iyi bir product nasıl, iyi bir ürün nasıl, iyi bir satış nasıl yapılıyor, iyi satış yapan kim, iyi bir product nasıl büyüyor gibi sorular var. Aslında ilk başta böyle mükemmeliyettirme. Hiç aklına gelmeyen şeyler. Mesela düşündüğün zaman iyi bir product build etmek, düşünürse mesela hani çok basit gibi. Yani iyi bir product build edeceksin, kolay kullanılacak vesaire gibi ama her böyle
şeyin ne bir ürün birletme, satış yapma, marketing hepsinin böyle bunu gerçekten iyi yapan insanlar var ve onlar böyle e-mail atınca genelde cevap verenler var değil ama onlar genelde böyle etrafında bir network oluşuyor. Hı hı. O network'e girince aslında Anca o şeyin access'in içine oluyor. giriyorsun. Aynen. Umur abi bize onu sağladı. Ona da onunla da her zaman sürekli konuşuyoruz hala. Ondan sonra senin sorununa biz işte ilk bir işte Umur abinin parasını işte Özgen parasını hiç harcamadık. Okay. Hiçbir şey yapmadık onunla. Sadece o bir backup planı O gitti. sırada harcamayı da bilmiyorsunuz aslında çok Harcamayı fazla. bilmiyoruz, evet. Hatta o zaman çok komik bir şey var. Biz ilk 300 bin dolar kazandığımız zaman o zaman Paraşüt diye bir şirket var Türkiye'de. Sen Duydum. Paraşüt. Finans şeyleri. Aynen. O zaman o böyle çok tam olarak hatırlamıyorum. Bize böyle çok hani şey gibiydi. Çok büyük bir şirket gibi yani büyük bir şirkettir Hı hı. herhalde de. Yani dediğim şey hani Türkiye'deyken o böyle ne bileyim Airbnb gibi bir şey geliyordu. Unicorn gibi geliyor Unicorn sana. gibi geliyordu. Buraya geldin. Aynen. Onun adını hatırlamıyorum. Onun kurucusuyla tanışmıştık Türkiye'deyken. Ona biz şey diye sormuştuk. Bizim şimdi 300 bin dolarımız var. Nasıl harcayacağız? Yani harca bitmiyormuş gibi geliyordu. Ya şey de çok garip bir hikaye. Buradan oraya da bir değinelim. Bu kadar yani vizyoner 3 arkadaşın bu kadar savaşla başladığı bir yerde Türkiye'den hiçbir şekilde destek almayıp, hiçbir şekilde fark edilmeyip San Francisco'da patlıyor olması da çok ilginç bir şey. Yani O zaman çok işte ilginç bir hikaye bu yani. şöyle çok ilginç bir şey oldu. Biz ilk başladığımız zaman Türkiye'den bir şey alamadık. Yani böyle bir tam ne istediğimizi bilmiyordum ama böyle bir destek olmadı gibi geliyor bana şu an. Sonra Amerika'ya gelip tutunca da mesela şey listelerine bizi almıyorlar. En başarılı Türk şirketlerini almıyorlar. Çünkü şimdi bizi Amerikalı görüyorlar. Ya çok ilginç. Mesela Yani işte gerçekten çok ilginç bir Fast hikaye. 100 mü bir şey yapıyorlar mesela. Orada biz yatırım olarak baktığınız zaman, revenue olarak gelir olarak baktığınız zaman hepsinden bir 100 ama bizi almıyorlar listeye. Çünkü San Francisco'da görüyorlar. Ama o zaman da takmıyorlardı. Sağlık olsun. Ama ilginç yani. Evet, evet, garip bir hikaye. Daha sonrasında ilk para harcamalarınızdan biraz bahsedebilirsin. İşte ilk o seed 3 milyon aldıktan sonra Artık sizi İlk o başta- çevreye de soktular. aynen o çevreye soktular. İlk başta 2-3 tane yazılımcı aldık. Hı hı. Bir kişi satışa aldık benimle beraber. Hı hı. O zamana geldiğimiz zaman ben ilk Ofise falan taşındınız. ofis yoktu o zaman. Hı. WeWork'ta çalışıyorduk. Cowork yanında. İlk 500 bin doları falan yani yeni product, en son product'ta ilk 500 bin doları ben yapmıştım zaten. Yani tek başıma close'luyordum. Yearly gibi bir şey mi bu? Aynen. Toplam 500 bin dolar yıllık gelire MMR. ARR. ARR. ARR'a ben kendim getirmiştim zaten. Birazcık böyle öğrendim hani nasıl satış yapılıyor, nasıl konuşuluyor. Bu arada o zaman bir de şey de yok yani mesela hani benim İngilizcem her zaman Amerika'da üniversiteye geldim zaten İngilizcem bir seviyeydi ama birazcık böyle bir şu an gibi değildi. Onu da birazcık öğrenmiş oldum. Hani böyle satış esnasında farklı şeyler söylüyorlar. Ben mesela ARR ne demek bilmiyorum. Hı hı. Farklı şeylerden bahsediyorlar. Bunun bir de marketing sales sattığımız için onların farklı bir terminolojisi var. Onu Evet. bilmiyorum. O ilk 500 bin dolar onu bana sağladı. Sonra ben gidip bir kişi aldım işe. Satış için. Bir kişi marketing'i aldım. Öyle 5-6 kişi falan 8 ay falan gittik. Operasyonu büyütüyorsun o sırada. Satışçıları öğretiyorsun. Mesela günlük kaç tane satış görüşmesinden bahsediyoruz ortalama ya da haftalık? Şu an mı? Yok, o zaman da olabilir. Şu anda olabilir. O zaman günde ben 8 tane falan yapıyordum tek başıma. Okay. Şu an çok daha fazla. Ama o zaman 7-8 tane falan oluyordu. Hı hı. Bu satış tutkun peki var mıydı? Yani hani yine böyle bir oyun gibi mi senin için? Hani belli bir hedef koyuyorsun, giriyorsun, closinglerden sonra hani o tarz bir şey mi o? Ben görev adamıyım ya. Okay. Şu an görev neyse onu yapıyorum. Okay. O zaman görev satışta onu yapıyorum. Şu an görev farklı. Şu an onu Hı hı. yapıyorum. Satışta ama gerçekten bir imza almanın, o paranın banka hesabına gelmesini görmek şu an hala çok keyifli. O zaman Okay. ilk o adrenalini ilk o zaman aldım ve hala bağımlısıyım onun. Okay. Şimdi bu ilerleme başladı. İşte ilk yeni personelleri aldınız falan. Daha sonrasındaki o yani son yatırım bacağına gidiş hattı ve o nasıl gerçekleşti? Biraz ondan veya o sizin projeniz dahilinde miydi? Ya da şunu sorayım. O zaman mesela sizin büyüme hedefiniz neydi? Nereye ilerlediniz? İşte hedeflerinizin çok mu üzerine çıktınız? Aynen o zaman biz 2024'de 5 ya da 6 kişide başladık. Hı hı. İşte 2023'ün sonunda biz YC'den mezun olduktan sonra orada bir Bir yıldan bahsediyoruz bu arada, değil mi? aynen 2023 işte 2023
YC 2023'ün Haziran'ındaydı. O arada hatta vize işimiz vardı. Vize sıkıntı çektik. Haziran'da geldik YC'ye. Böyle 10 tane 15 tane falan müşterimiz var. Orada bir küçük bir pivot yaptık. Ürünü biraz daha değiştirdik YC'yle beraber. Sonra YC'ye mezun olduk Ağustos. Ağustos'tan Ocağa kadar biz sıfıra benzer bir sayıdan 1 milyona çıktık. 1 milyon yıllık gelir. Ondan sonra 2024'de böyle 6-7 kişi falan da şirket toplam. Sonra 2024'te işte biz hedefimiz yani 3x falan yapmaktı. Onu 5x yaptık. Sonra 2024'ün yaz aylarına doğru işte böyle bizim ilk investorlarımız var. 10 tane falan kişi invest etti o 3 milyon için. 3 milyondaki 10 kişiye her ay böyle investor update atıyoruz. İşte bu ay bunlar oldu, bu kadar kişi aldık. Bunları close'ladık vesaire gibi. Sonra yaza doğru o update'ler aydan aya iyileşmeye başladıktan sonra Millet biz biraz daha gerileme mi döndü? ondan öncesinde böyle 2-3 tane investor'ımız, yatırımcımız 1,5 milyon daha koymak istedi. Biz onu tamam dedik. Ondan sonra yazın... Peki o sırada değerlemeniz ne? Değerleme söylemeyelim. Okay. Ama o yani 1,5 milyonu şeyden yapıyorlar. Ankep Artık ama değerlemeniz var. Değerlememiz var, evet. Ankep'ten yapıyorlar. Ankep demek de işte biz sadece para koymak istiyoruz. Değerleme umurumuzda değil. Sonraki roundda değerlemin olunca bunu ona katarsın gibi. Sonra bu 1,5 milyonu yaptık. Ondan sonra yazın bizim böyle 1-2 tane büyük VC'den, büyük yatırımcıdan 100-200 bin dolar almamız iyi oldu seed turunda. Çünkü onlar böyle bize artık şey yapmaya başladı. Biraz daha takmaya başladılar. Diye almaya başladılar. Sonra onlar şey yapmaya başladı. İşte biz görüşelim vesaire gibi. Bir saniye şu telefondan bir şey yapalım. Excuse me. Can you record a little video with like vertical when we're talking? Yeah. Biraz giriyorum bu arada. Sorun yok değil mi? Şu an sorular falan. Sen her şey soruyorsun. Tamam, süper. Sonra o 200 bin dolarlık da olsa küçük bir yatırım size büyük adamların masasına oturtma şansı. Aynen. Onlardan işte sonra o zaman çok anlamamıştık değerini de. Yine işte Umur abinin, Özge abinin falan yönlendirmesiyle böyle 100-200 bin dolar onlardan da aldık. Ondan sonra işte yaz aylarına doğru bize şey dediler, hani bir görüşelim, hani işler iyi gidiyor gibi, biz şununla tanıştıralım, bununla tanıştıralım. Biz daha fazla sizinle beraber çalışmak istiyoruz gibi. Sonra bir tanesi, genelde bu yatırımlar böyle oluyor zaten. İyi yatırım turları gidip aramıyorsun. Birisi sana bir teklif veriyor. Ondan sonra teklif alıp herkese pazarlık yapıp sonra en iyisini alıyorsun. Peki gene o tayfada da yani biri girdiğinde diğerleri de giriyor mu? Bu kendi çevresi onların. Bu San Francisco'nun VC işte yatırımcı dünyasının en büyük beni şaşırtan şeyi, hani böyle şey dışarıdan şey gibi görüyor. Bunlar geleceği görüyor gibi görüyor. Ama asıl olan şey, birisi teklif verince herkes girmeye çalışıyor. O bize teklif veren şirkette dünyanın en büyük 6-7 şirketten bir tanesi. Okay. Ondan sonra bize teklif geldi. Sonra biz direkt bütün tanıdığımız herkese, işte onlar zaten konuşmuştu, Burak benim ortağım. Ondan sonra onların hepsini yazdık, işte böyle bir teklif var. Şu an yatırmamak istemiyoruz ama işte düşünürseniz görüşelim diye. Sonra 2-3 hafta boyunca herkese konuştuk. Sonra en son Bessemer Venture Partners, o da işte en büyük 10 tanesinden bir tanesi. Onunla karar kıldık, yaptık. 20 milyon dolar Series A. O da işte Eylül gibiydi. Şimdi o 20 milyon dolar deyince biraz kolay geliyor kulağa da o süreci bana bir anlat yani. Hani oturuyorsunuz, bir anda 20 milyon dolarlık bir şey geliyor. Yani nasıl bir karşılama, hani nasıl bir tepki veriyorsunuz? Bu çünkü hani dile kolay bir şey ama yani çok büyük bir hikayeden bahsediyoruz. Hani oradaki reaksiyonunuz nasıl? Hani artık başardık falan gibi nasıl bir an yani bu sizin için? Ya da çok beklediğiniz bir şey mi yani? Ben imzalanana kadar, hatta para gelene kadar böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum. Aynen. Nasıl bir şeydi? Bu deal'ı biz Türk restoranında yaptık, Taksim. Onlar oraya San Francisco'da mı? Aynen. 3-4 sokak arkada. Çok güzel bir yer bu arada. Gitmek istersen. Okay. Taksim'e götürdük onları. Orada konuştuk. İşte kağıtta geldiler zaten teklif. Teklifi biz pazarlık yaptık 1-2 hafta. Sonra imzaladık. Sonra Thank you. o böyle birazcık şey gibiydi yani, onun psikolojisi biraz böyle, hani bu artık oyun değil. Biraz böyle bir gerçeğe geliyor, bir business oluyor. Ve Series A yaptığın zaman işte tohum, seed yatırımda falan böyle bir şey yok. Bir Series A yaptığın zaman o şirketten birisi board'una giriyor.
Hı. Board'una girmesi demek. Artık çok ciddi bir operasyonun içindesiniz. 3 ayda bir bütün Kafanızda da kararlarımıza birileri onlar da var. geliyor. Aynen 3 ayda bir onlar da kararımıza katıyor. Bizim board'umuz olan insanlardan bir tanesi işte LinkedIn'in, Shopify'ın falan ilk yatırımcılardan bir tanesi. Wow. Midas listesi var. Bilmiyorum biliyor musun? Midas listesi bilmeyen için de işte böyle yatırımcı dünyasında en çok net worth olan işte milyarlardan bahsediyoruz. İnsanın olduğu bir liste. O listede olan birisi şu an bizim board'umuzda. Wow. O beni ilk başta çok anlamadım ne olduğunu. Ama şu an anlıyorum ki Peki bir şey büyük bir söyleyeceğim, şey. yani ilk toplantıya girdiğinizde falan onun ağırlığını bir hissettiniz mi? Hani böyle soruları veya böyle sıkıştırıyor mu? Hani başınızda artık biri var gibi, böyle hani garip bir psikoloji olması lazım. Hiç Çünkü onların bir de şeyini düşünüyorum, yani bu kadar tecrübe, adamlar her şeyi biliyorlar. Nerelerden seni sıkıştırabileceği, nerelere hani kurabileceği. evet, şey olarak ilk başta çok hissettirmediler açıkçası. Sonrasında yavaş yavaş böyle hissetmeye başladık. Hissettiğimiz şey de böyle hani seni böyle bir şey. Ben ilk İstanbul'a gittiğimde bunu çok küçük bir skalada hissetmiştim. Hı hı. Böyle her zaman ne bileyim işte Teok'tum işte ne bileyim, bir tane tam hatırlamıyorum ne olduğunu da işte böyle 500 üzerinden 499 falan almıştım. Hani böyle çok iyi gibi hissediyorsun. Sonra çok iyi olan 500 kişine girince ortaya düşüyorsun. Hı. Ortaya düşünüyorsun ki yani ben iyi değilim herhalde. Orada da işte öyle şey oldu. Hani bizi karşılaştık elemanlar Shopify, LinkedIn. Hani mesela şu anda mesela konuşuyoruz. Diyor ki işte ne bileyim Shopify'ın CEO'su şöyle yapıyor. Sen niye Sen niye yapmıyorsun? yapmıyorsun? Gibi. Okay. Karşılaştık insanlar artık böyle çok yüksek skalada bir insan oluyor. Onu Evet. hissetmeye Bu arada başladım. bahsettiğimiz CEO'lar yaşları da büyük değil mi? Yani Shopify'ın, bilmem, LinkedIn'in Büyük falan. olan var. Ya, genç olanlara da yatırım Ya sizin yapıyorlar. seviyen yok, yatırımcılar için demiyorum. Direkt CEO'lar için. Yani sizin seviyenizde rakip CEO'larınız var mı? Sizin yaşlarınızda. 26-27 yaşında var. Okey. Hmm. Ama 19-20 değil yani Yok, evet. bahsettiğimiz şeyde. Evet. Şampiyonlar Ligi'ndesiniz. Messi'nin gençliğisiniz. Öyle bir dünyadayız yani şu an. Evet. Evet. Peki şeyi sorayım şimdi. Yatırım geldi. Bu yatırımla beraber değerlemeye girmiyorum. Yani hedef unicorn yolculuğu mu? Burada nasıl bir scale'dan bahsediyoruz? Nerelere kadar gidecek? Hani Amerika'da bunun pazar değeri nedir? Avrupa, Middle East, hani daha açılabileceğiniz binlerce pazar yine. Nasıl bir projection var önünüzde? Biz 2026'da unicorn olmak istiyoruz. O en büyük hedefimiz şu an. Ee, Bunun için işte onun altında olan hedeflerimiz var. Hani üründe şöyle şey yapmak istiyoruz, satışta böyle şey yapmak istiyoruz gibi. En büyük hedef olarak unicorn olmak istiyoruz. Onun altında tabii küçük hedeflerimiz var oraya getiren bizi. Onun için çalışıyoruz hepimiz. Bir de şeyi çok iyi yaptık. Bizde olan böyle bir evet yapacağız hasta ruhunu şu an bütün takımda var. Bütün takımda hiçbir Türk yok. Hı hı. Ee, Ama herkes böyle bizim hikayemizi herkes biliyor. Bu arada en büyük sorunlardan mesela biz Arda benim ortam en genç bütün şirkette. Hı hı. Burak ikinci en geç, ben üçüncü en geçim. Herkes bizden daha büyük. Ama herkes birbirimize saygı duyuyor. İki hikayeye saygı duyuyor. Hı hı. Ve üç bence yaptığımız en büyük şeylerden bir tanesi herkeste o ruh var. Yani Hı hı. herkes böyle bir underdog hikayesi gibi. Hani böyle bir alttan gelip üste çıkıyoruz gibi Evet. bir hikaye var. Onlar herkes de sahipleniyor onu. Evet ya, mükemmel. Bir de ayakları çok yere basan bir ilerlemeden bahsediyor. Mesela WeWork gibi şirketler de vardı da hepsi, hani, anladın mı? Hı hı. Yani bir hikayede battılar. Sizin şimdi çok ciddi bir müşteri şeyi, Covid'den bir şeyden etkilenebileceğiniz bir dünya değil. Sürekli bir ilerleme. Bu arada bir işi çok açmadık. Bize böyle hani küçük bir, insanların anlayabileceği şekilde B2B business. Tam olarak verdiğiniz hizmet detayını da bir anlatırsan. Aynen biz diğer B2B işte yazılım şirketlerine satıyoruz. Yaptığımız şey aslında bir yazılım şirketi. Biz marketing ve satış departmanlarına data hizmeti sunuyoruz. Tamamen bir yazılım Tamam. aslında. Bu tam olarak ne yapıyor bu yazılım? Bu yazılım marketing takımlarına işte hangi kampanyalar, hangi channel'lar revenue getiriyor, nerelere odaklamalar lazım gibi hizmetler veriyor yazılım Peki içinde. onların mevcut ads'lerinin veya işte ne bileyim marketing operasyonlarının analizini yapıp bir raporlama mı çıkarıyor? Aynen. Bir de işte onun üstüne bir AI analistimiz var. İşte Hı oraya hı. soru soruyorlar İngilizce. Hı hı. O da onlara data olarak işte birkaç dakika içinde ya da bazen saniyeler içinde cevap veriyor. Sales takımına da bu datayı alıyoruz. Ondan sonra işte e-mail atıyoruz. İşte LinkedIn otomasyonları yapıyoruz vesaire.
Burada genelde şey gibi mi peki, mesela bir Facebook Ads'leri var, Instagram'ları var, Google Ads'leri var, TikTok, whatever, her şey, LinkedIn Ads'leri var. Belli bir ROI çıkıyor ortaya, ya da işte sizin belli bir şöyle olması lazım rakamlar, böyle olması lazım, şöyle aksiyon alalım gibi bir raporlamanız var. Aynen. Onların da bu harcamalarının belki de %50, %100 belki işte bir şeye gidiyor, pozitife gidiyorlar. Aynen. Ve bu parayı da ödemekten çekinmiyorlar çünkü çok ciddi harcamaları var. Hı hı. Burada sizin çalıştığınız şirket bütçeleri dediğin ne kadardı? Yani çalıştığınız şirket, yok sizin sattığınızı da söyleyebilirsin. Çalıştığınız şirketlerin de büyüklük aralığı. Aynen, biz yıllık 40 binle 150-200 bin dolar arasında kontratlar satıyoruz. Hı hı. Çalıştığımız şirketlerde işte 500 çalışanla 10 bin çalışana kadar gidiyor. Onlar da yılda işte 20-30 milyon dolar civarı harcayan Reklam şirketler. harcıyorlar. Aynen. Wow. Yani adamın zaten öyle bir harcamasında verdiği 50 bin dolar, 200 bin dolar Aynen. hiçbir şey değil. Çünkü çok ciddi kazançlar sağlıyorsunuz. Peki var mı böyle bir rekor kazanç, hani testimonial'ınız? Yani adamlar mesela 200 harcıyordu. İşte biz onları ne bileyim işte 5 milyon dolarlık bir şey elde ettik gibi falan. Aynen, yani sitemizde var bir sürü case study de genelde yani en yeni olanlardan bir tanesi işte %50 spend'ini azaltmış ama aynı target'ları hit etmiş olan şirketler. Genelde biz öyle işte bir spend azaltması, iki bir satışı ne kadar para harcanıyor, cost of acquisition, onlara bakıyoruz. O metriklere odaklanıyoruz. Peki burada bir hani mid şirketlere de odaklanacağınız bir açılım planlaması var mı ileriye dönük, yoksa hep böyle daha high ticket'ta mı kalacak bu konu? Ya çünkü baktığında şimdi hani 100 ile 500 arasında da çok ciddi bir. Aynen. Geçen çeyrekte biz başladık ona. Hı. O yeni başladınız buna da. Yeni bir takım o. SMB takımı. Hı. Orada 0 ile 500 employee arasında, çalışan arasındaki şeylere odaklanıyoruz. O Oradaki yeni. ücretler nasıl? Orada 19 bin liradan başlıyor. Okay. Süper. Şimdi şeyi de yani konuşmak istiyorum. Burada birçok insan izleyecek bunu. Genç girişimcilere, genç kardeşlerimize öncelikle vereceğin tavsiyeler nelerdir? Başarmış biri olarak hani böyle bir şunları kesinlikle yapın falan diyeceğin. Yani veya kendi 16 yaşındaki halinle konuşuyor olsam neler söylerdin de olabilir. Güzel soru. Düşüneyim. Ya çünkü Türkiye'de şu an çok ciddi insanların odaklandığı çok ciddi konular var. Yoksa siyaset bilmem ne falan filan, ama sen kendi yolculuğunda olduğunda bambaşka bir hikayeyi zaten burada görüyoruz. Ümitsizlikler var, bilmem neler var. Böyle genel olarak neler söylemek istersin? Birincisi, bence böyle bir acele etmeye çok gerek yok genelde. Hı. Yani erken başlamak çok yararlı, evet, ama bir şeye geç kalmış olma hissiyatı kötü. Bu engellenebilecek bir şey değil ama genel olarak hiçbir şey geç değil yani. Ben mesela 19 yaşında düşündüğüm zaman çok geç kaldım falan gibi düşünüyordum. Hiç öyle bir şey yok. Erken başlamam yarar oldu mu? Evet. Bir sene sonra başlasaydım ölür müydüm? Ölmezdim ihtimalle. Yine yapabilirdim. Her şeyin yani çok ideal bir zaman yok yani, her zaman ideal bir zaman. Birincisi o. İkincisi, eğer böyle 16 yaşında, tamamen bunu söyledim, aynı bu cümle. 16 yaşında olsam şu an bir yere böyle çok, eğer ait hissetmiyorsan ya da fit olmuyormuş gibi hissediyorsan ya da işte bu benim için doğru bir yol değil gibi düşünüp ama devam etmeye zorlanıyorsan, özellikle okulda ya da ailenin herhangi bir yerde, o sende bir yanlışlık olduğu ile alakalı değil, senin başka bir yolculuğun olacağı alakalı. O da işte Cesur ol diyorsun yani. cesur ol ya da ne bileyim, Allah'a inanıyorsan Allah olabilir. Neye inanıyorsan o sana zaten bir zaman yol gösterecek olduğuna inanıyorum. Çok iyi. O da ikincisi. Süper. Ya bu verdiğin örnek çok ciddi. Çünkü aslında hepimiz bir şekilde istemediğimiz yollardan geçtiğimiz, zaman kaybettiğimiz birçok şey yaşıyoruz. Ben de yaşadım kendi hayatımda. Ve şu an bu söylediğin şey o kadar değerli ki. Ve ben bunu mesela çok daha şu anki yaşlarımda fark edebildiğim bir şey. Yani eğer bir yerde enerji tutmuyorsa, evet, yanlış yerdesin. Olduğun yerde zaten hikaye akıp gidiyor. Mesela sen o akışın içine bir girmişsin. O akışla beraber şu an işte unicorn'a gittiğim bir yolculuğun içerisinde. Şeyi sorayım peki, şimdi 22'lerden 23'lerden bahsediyoruz. İleriki dönemde ne gibi planların var? Yani çok erken bir şeyleri başardığın bir yerdesin. Bundan sonrasında tehlikeli de bir yolculuk aslında bu baktığında. Yani çok erken bir şeyleri elde etmiş olmanın verdiği bir ağırlık var.
Hayallerin ne? Neler planlıyorsun gelecekle alakalı? Bunu da sorayım. Onu cevaplamadan önce sana sormak isterim. Böyle bunu sen hissediyor musun şu an? Ben bunu hissediyorum şu an. Çok erken başardım, bitti gibi mi düşünüyorsun? Ben daha bunu başarabildiğimi düşünmüyorum öncelikle. Yani senin yolculuğun çok daha farklı bir hikaye. Ben daha oralara gelebildiğimi düşünmüyorum. Hayatta birçok şeyi başarabildiğimi ve bir arayışta olduğumu düşünüyorum. İşte orada aslında biraz daha higher power'la veya evrenle bir kontak halinde, o connection halinde olduğunda farklı bir frekansın içine giriyorsun. Ben biraz daha şu an o yolculuğu yaşıyorum. Senin daha yani daha genç olduğun için aslında ben biraz daha business tarafını daha soruyorum sana. Bu aile de olabilir tabii de ama genelde şu an sen böyle bir entrepreneur business modeli olduğun için bizim Türkiye'nin yeni Elon Musk modeli. oraya doğru biraz daha şey yapabilirsin. Benim şu an en büyük hedefim annem babam hala İstanbul'da. İnşallah 6 yani ne zaman olacak bilmiyorum ama önümüzdeki aylarda onlar ne zaman isterse ya da ben ne zaman uygun olursam özellikle inşallah 2005 yılı içinde onları yanıma getirmek istiyorum. Buraya San Francisco. Yani San Francisco'ya da yakın bir yere. O birinci hedefim. Onun için beni motive eden şey sabahları böyle yani her sabah böyle enerjiyle kalkmıyorum sonuçta. Ama ya da bir moralim bozulduğu zaman beni hep motive eden şeylerden bir tanesi o. Ailenin buraya gelecek olması. Ailemin buraya gelecek olması ya da yanımda yakın olman. Aileme iyi bir gelecek sunabilmek. Bunlar beni motive eden şeyler. Birincisi o. İkincisi de büyük ihtimalle minimum 7-8 sene daha bunu yapmak istiyorum. İşte 30 yaşına kadar falan. 30 yaşından sonrasını çok fazla planlamadım ama birincisi bana şu an mutluluk veren şeylerin o zaman da farklı aşamalarda mutluluk vereceğini düşünüyorum. Bunlar neler? İşte bir başka insanlara da bunu aynı bu anlattığımız gibi anlatabilmek. Belki ne bileyim Y Combinator'a geri dönerim. İşte diğer startuplara yatırım yaparım ya da advisor veririm işte yardımcı olmak Yolculuğunda peki sen hani şey planın var mı? Hani ben yani biraz daha yatırımcı tarafına geçeceğim gibi. Yatırımcı tarafına belki exit'ten sonra ya da. Yatırımcı olur muyum bilmiyorum ama kesinlikle bu ekosistemde bulunmak istiyorum. Bunu yani şu an yaşadığım şeyleri ya da gelecek yıllarda yaşadığım şeylerin çok yer alacağını düşünüyorum başka insanlara. İkincisi de büyük ihtimalle bir şirkete koyarım. Süper. O zaten Allah'ın emri. Orada da herhalde roket şirketi falan bekliyoruz bir şeyler. Var mı öyle crazy ideaların kafanda? Hani böyle ilk o senin gibi mesela işte böyle B2B business yapanların ve daha sonrasında işte roket kurayım, elektrikli araba yapayım, işte Neuralink yapayım falan böyle fantezileri vardır ya. Böyle çok böyle elle tutulur bir fikrim yok ama şu an günümün çoğunu bizim şirketimizde de etkileyecek bir şey şu an bu. Bizim yaptığımız çoğu şey aslında işte biz çok fazla yapay zeka product'ı build ediyoruz. Bunları build ettiğin zaman insanların 100 kişi almak yerine 80 kişi alabiliyorlar, 70 kişi alabiliyorlar. Bir insan cost'unu azaltıyor. Onu bütün dünyada yaptığın zaman ileride mesela hayatımız nasıl değişecek diye düşünüyorum. Yapay zekaya yönelik bir şeyler. Aynen onu böyle hani biz şu an yüksek kontratta az kişiye satıyoruz ya. Onu biraz daha böyle bütün herkesin kullanabileceği bir şey yapmak isterim. O ne olacağını tam bilmiyorum. Ama ne bileyim mesela ulaşım nasıl olacak diye düşünüyorum. Bu tam bunlar değiştikten sonra ya da ev işleri nasıl olacak. Zaten şeyde geldiğimden beri. Değil ama. Geldiğimden beri aynen şoförsüz arabalarla beraber takılıyoruz burada. Şeyi sorayım son olarak ya. Hani biraz uzattık ama güzel oldu. Çok güzel bir yayın oldu. Sosyal bir hayatın var mı? Yani bu çok önemli bir soru çünkü. İşte böyle hasıl halindeyken genelde böyle herkesin hikayesi vardır. Yok ofiste uyuyorum böyle oluyor şöyle oluyor işte hiç falan. Sosyal hayatın nasıl? Sosyal hayatım süper değil. Genelde hayatımın %90'ı falan işte geçiyor. Yani arkadaşlarım var. Hem ortaklarımla yakın arkadaşlarım var. İş dışında da arkadaşlarım var. Çok inanılmaz fazla zamanım yok. Genelde haftanın 6,5 günü falan çalışıyorum. Yarım gün ara vermeye çalışıyorum. O arada işte sosyal hayatı geçiyoruz. Ama bir pozitif şey var. Biz ofiste yani herkes remote şu an. Ama biz ofisteyiz. Ofiste olduğumuz için çok fazla kişi bu arada katılmak istemiyor bize. Çünkü biz 5 gün ofiste çalışıyoruz ve çok fazla çalışıyoruz. Ofisteki insanlar şirket kurmanın en büyük şeylerinden bir tanesi dediğim gibi okulda mesela istemediğim bir dünya yaşıyordum. İstemediğim insanlara takılıyordum. İstemediğim insanlara ders alıyordum. Bir şirket sahibi olduğum zaman istediğim insanlar aslında bunu hiç düşünmemiştim ben bu seneye kadar. Aslında istediğin insanları hayatına koyup onlarla zaman geçiriyorsun. Evet. İstediğin insanları alıyorsun işte. Aynen. Ben çok sevdiğim insanlarla çalışıyorum. Hepsi farklı kültürlerden, hepsi farklı yerlerden geliyor ama sosyalleşiyorsun aslında. Aynen hem iş içinde çok fazla zaman geçiyoruz hem işten sonra da takılıyoruz. Hafta sonları da takılıyoruz. Hem onları ben arkadaşlarıma tanıştırıyorum. Onlar benim arkadaşlarımla tanışıyor. Böyle bir sosyal şeyimiz var.
Bir tane köpeğim var. 2 yaşında. Erol adı da. Sıfır. Ama onunla da çok fazla zaman geçiyorum. Genelde çok fazla çalışıyorum, evet. Hı hı. Çok iyi değil sosyal hayat. Şeyi sorayım son olarak. Şimdi arkadaşlar senin genelde contentlerin İngilizce. Arkadaşlar seni nereden takip edebilirler? İşte Instagram'ını ben zaten koyacağım. Instagram'ım var. Onun haricinde hani content ürettiğiniz bir alan var mı? Ya da nereden ulaşabilirler? LinkedIn'e işte adım soyadım yazarsa orada Hı hı. genelde her gün orada post atıyorum. Çoğu şey yani yararlı olmayabilir. Genelde böyle bizim dünyamızla ilgili Hı şeyler hı. post ediyorum ama görmek isterseniz hani bu dünyada ilginiz varsa bu dünyada neler paylaşılıyor görebilirsiniz benim Süper. LinkedIn hesabımda. Ben çok teşekkür ederim. Ağırladığınız için bizi de. Yani tanıştığıma da çok memnun oldum. İnanılmaz. Bu arada biz ne zaman tanışıyoruz? Sen beni daha önceden takip ettin herhalde bir dönemlerden. Ben Eski mi? seni ne zaman takip ediyorum biliyor musun? Senin bir tane kız arkadaşın vardı. Neydi adı? Boş verelim. Eski. Betül. Tamam, oraya keseriz. Çok çok eskiden dünyaya Yeni Zelanda geziyoruz. dönemi. Yeni Zelanda döneminde tanıştık. Aynen, ben o zaman Paris'te falan çalışıyordum. O Yeni Zelanda Yeni falan. Zelanda döneminde ben seni takip ettim. Ondan sonra senin 3 tane mi Instagram hesabın var şu an? Vardı. Bir tanesi kapatıldı. Şu an 2 tane kullanıyorum. Bir ana hesabını takip ediyorum. Sonra şans eseri senin diğer hesabındaki story'i gördüm. Nereden gördüm hatırlamıyorum. O hesabını ben yeni fark ettim. Aynen. Orada görünce sana DM attım. Sen de cevap verdin öyle. Çok iyi denk Ama geldi. sen Yeni ya. Zelanda zamanından beri ben takip ediyorum. Bayağıdır takip ediyorsun. Ne zaman o? Kaç yıl oluyor? 2019 falan herhalde. 6 yıl Sen o olmuş. zaman lisedeydin herhalde işte. Lise sondaydım aynen. Evet, süper. Çok memnun oldum abi. Çok gurur verici. Yani inanılmaz bir başarı hikayesi. Arkadaşlarına da ayrıca selam söyle. İnanılmaz bir başarı hikayesi. Türkiye'den böyle bir şeyin çıkıyor olması inanılmaz. Sadece çok büyük takdir ediyorum. Çok büyük Eyvallah. böyle hayranlık duydum. Yaptığınız bütün operasyona helal olsun. Teşekkür ederim. Bu yayın da arkadaşlara örnek olması dileğiyle. Belki artık işte oradan buraya neler yapacağız veya işte Türkiye'deki buradaki Türk yatırımcılara da buradan bir ders olsun. İşte neleri kaçırdığınızı görüyor olun. Diyorum, teşekkür ederim. Ha, çok sağ ol. Eyvallah abi. Bir dakika.